Tüpçü. Tüpçü ne? Tüpçü? Aa, siz miydiniz? Sizi gidi. Çılgın şeyler, komik şakalarla birlikte geliyorsunuz. Gelin içeri gelin. Bugün efsane evimin devamını çekiyoruz. Gel beni izle. Bugün size ekipmanlarımı göstereceğim. Şu ana kadar kullandığım ve kullanmaya devam ettiğim her şeyini göstereceğim size. O zaman nereden başlayalım şimdi? Ay, bu gömlek beni sıkmaya başladı. Ne yapıyorsun? Günlük yapacaklarımı yazdığım tahtam var burada. Günlük yaptığım 3 önemli alışkanlık. Yemek yemek, duş almak, bir de video çekmek. Bir de tuvalete gitmek var, onu yazma gereği duymadım. O geldiği zaman hissediyorum zaten. Burada küçük sehpalarım var. İçinde sabah uyanmamı sağlayan küçük bir saat. Ama genelde sabah uyanmıyorum. Kalktıktan bir saat sonra daha uyuyorum. Bu 1 milyon abone butonunu koyacak başka bir yer bulamadım. Daha karar vermedim bunu nereye koyacağım ama güzel bir yere koyacağım bunu. Şimdilik burada duruyor. Şöyle markasını göstermeden parfümüm var şurada. Bu çekmecede okuduğum dergiler var. Eve gelen insanları çekmek için bir tane fotoğraf makinesi aldım. Mesela şu an sizi çekeceğim, ana olsun, hepsi ana olsun diye. Gülümseyin. Niye çekmiyor? Gülümseyin. Evet. Oh, işte bebeğim böyle. Görmek istiyorsanız videonun sonuna kadar izlemeniz lazım yani. Belki ortalarına da gösterebilirim. Hepsini izleyin. Şarj aletlerim falan filan var işte. Çünkü burada bir tane fiş var. Her şeyimi buradan şarj ediyorum. Tek fiş benim hayatımın kaynağı. Her şeyim burada şarj oluyor. Burada kameranın şarjı takılı şu anda. Bunlar önemsiz şeyler biliyorum. Sizin asıl merak ettiğiniz şeyler bilgisayarım falandır filandır onlar. Kendimi çektiğim kameralarımı sıradan sıralayacağız. Gel benimle. İlk önce benim kendimi çektiğim kamera buydu. C920 ile çekiyordum. Her küçük YouTuber gibi. Webcam kendisi en rahat kamera çekme programı ama çok dandik çekiyor yani. Şu an kullandığım kameralara göre. O kameradan sonra aldığım ikinci kameram buydu. Bir tane Handycam. Sony Nex VG30 diye bir tane. Ben de seni çekeyim mi? Böyle. Karşılıklı çekişelim. çok yanlış bir cümle oldu bu. Her neyse. Bu da çok garip bir tane webcam'dir. Tüylü falan. Kullanmaya devam etmememin nedeni yüze otofokusu yok. Yani benim yüzüme fokuslanmıyordu. O yüzden bunu değiştirme kararı aldım. İsterseniz, merak ediyorsanız videonun açıklama kısmında her şeyi yazacağım mutlaka. Acaba bunu buna takabilir miyim? Yok, olmuyor. Burada diğer kameram var. Bunun adı da neydi? Adı neydi bunun? Kamera, tamam. Burada da ondan sonra aldığım diğer bir kameram var. Dediğin gibi video kamera, yani çekebilirsin. Ben yani fotoğraf makinesiyle video çekmeyi çok saçma biliyorum. Çünkü onun adı fotoğraf makinesi. Sen ondan neden video çekiyorsun ki? O yüzden video kameraları tercih ettim. Hep çok iyi bir mantık bence. Fotoğraf makinesinden video çekmeyin artık. Her neyse. Bunu da kullanmaya devam etmememin nedeni renkleri tam istediğim gibi ayarlayamıyordum bu kamerayla. Dikkat et amca, ne yapıyorsun? Üstüne gelince ben de geri gidiyorum. Onun dışında bir tane Baturay'ın önerisiyle aldığım bir tane ışık var. Bu da kameranın üstüne takılabiliyor isterseniz. Şöyle bir ışık. Nasılım? Çok güzel. Bunu kendime böyle tutayım mı? Gözünü alıyor insanların. Gözün acıyor mu? Yok. Hadi çek kameraman. Hadi çek. Aha güzel. Kötü patron, şerefsiz. Bu kameralardan sonra son bir kamera almaya karar verdim ama alana kadar 1000 türlü acı çektim. Bakın, o şu an kullandığım kamera da bu. Şu an kullandığım kamera C100 Mark II. O da çok güzel yani. Şu anki bu kameradan çok memnunum ama bunu bana Orkun önerdi. Ona çok teşekkür ederim. Bir de bunun yanında bir tane lens önerdi. O da bu kutunun içinde. Neden bu kutunun içinde? Çünkü bu lens bunda çalışmıyor. Ama çok iyi arkadaşım tabii ki hatasını kabul edip bana bir lens daha önerdi. O lens de bu ve bu lens de bunun içinde çalışmıyor. 2 tane lensi bana soktu. Teşekkür ediyorum Orkun. Yok, şaka yapıyorum. Bu lensleri belki size çekiliş yapabilirim. İçinizde video çekmeye meraklı olan, güzel lens arayan olan varsa bunları çekiliş yapabilirim. Veya Orkun'a geri satabilirim, bilmiyorum. Bunun dışında sesi kaydetmek için kullandığım Rode'un bir tane yaka mikrofonu vardı ama bunlar pek hoşuma gitmiyor. O yüzden göstermeyeceğim. Bakmayın. Evet, bir de şu anda bu sesi almak için kullandığım bu var.
Rode'un neydi? Shotgun mikrofonu vardı. Lifesaver adı da. Adının Lifesaver olmasının özelliği güzel oluyor sesi. Yani eğer asıl kaydettiğiniz ses bozuk çıkarsa bu sizin hayatınızı kurtarıyor. O yüzden adı Lifesaver. Böyle çeksem mi acaba? Daha havalı oldum. Sanki ATV haber spikeri gibiyim. Bunu kendim yaptım. Şemsiye. Burada benim ilk kullandığım softbox var. Bundan 2 tane var. Şu anda birini göstermek için çıkardım. Şuraya ortasına ampul takıyorsunuz. Şöyle. Bunu sıkıştırıyorsunuz buraya. Kapatıyorsun. Güzel bir softbox. Ama önemli değil yani. Şu anda kullandığım adı Diva Ring Light. Neden ring deniyor? Çünkü daire şeklinde, yüzük gibi, anladın mı? Ringin anlamı yüzüktür, bilmiyorsanız söyleyeyim. Özelliği, ortasına kamerayı koyduğunuz zaman çok güzel bir şekilde ışığı dengeli verebiliyor size. O yüzden bunu kullanıyorum. Bir de ayarlanabiliyor verdiği ışık. Bakın. Burada bir tane oyuncu koltuğum var DX Razer'dan. Rahat bir koltuk böyle. İstediğin gibi yatıyorsun falan. Yatmak ister misin? Hayır. İstesen de yatamazsın. Bir de bu vardı. Önceden de bunu kullanıyordum. Bunu oturuyordum böyle. Ama yatabilir misin? Yatayım mı? Yat bakın gene. Bak. 90 derecede dön. 90 derecede dönebiliyorum. Efsane bir sandalye. Tamam, şimdi bilgisayarıma geçelim, hadi gelin. Buradaki masadan da bahsetmek istiyorum. Yükselip alçalan bir masam var bildiğiniz gibi. Bakın şimdi, çok havalı. Lamba da beraber kapıyı. Allah! Niye söylemiyorsun? Ne diyorsun sana? İşte bu da benim muhteşem bilgisayar masam. Bunun özelliği, istediğim gibi video çekebilmemi sağlıyor. İstersen burada olurum. İstersen burada olurum. İstersen burada olurum. Bana sınırsız olanak sağlıyor. Tamam, çok bir sınırsız değil yani. Burada canım seksi mikrofonum var. İyi kalıpta değiştirmediğim sadece bu var herhalde. Rode NT USB var. Bayağı güzel bir mikrofon gerçekten. Hatta dünyadaki çoğu YouTuber bu mikrofonu kullanıyor. Çünkü sesi bebek gibi alıyor. Bebek gibi aynı. O yüzden buna böyle yapıyorum sürekli. Bebek gibi yaklaşmanız lazım. Ama üstündeki pisliklere bakarsanız hep benim tükürüğümden. O yüzden başkası konuşamıyor bunu. Bir de böyle bir tane şey var. İstediğim yere mikrofonu uzatabiliyorum bunu böyle. Woo! Woo! Dersen buradan bile konuşurum yani. Ha. Ne sandınız? Ben her zaman tek kulaklık kullandığım için bu hoparlörüm dandik. O yüzden şöyle bir tane hoparlörüm var. Küçücük, minnacık, ablası. Gizleniyor burada. Bu da benim kulaklığım. Aslında bu 2 kişilik bir kulaklıktı. Ama ben bir tanesini kestim ve sadece tek kulaklığımı takıyorum. Sorun bir, niye kestim? Sor. Niye kestin? Her zaman sağ kulaklığı sağ kulağıma takmak istiyordum. Tek kulaklık taktığım için. Ama 2 kulaklık olduğu zaman her zaman kafam karışıyordu hangi kulaklığı takacağım diye. Çok büyük zaman tasarrufu yaptım. Ve mouse'um da kablosuz. Niye belirttim bunu? Önemli bir şey değil zaten ama güzel. Yani kablosuz mouse. İstersen sen bile kullanabilirsin oradan. Al kullan. Nasıl? Güzel mi? Güzel. Yanlış bir şeyler tutamadım. Mouse'um var bir tane Razer'dan. Onun dışında mousepad'im var. Logitech'ten klavyem var 810. Değiştirmekten mutluluk duyduğum 3 tane monitörüm var. Bunlar, monitörün adı Asus ROG Swift PG248Q. Kimsenin aklında tutmayacağı garip bir ismi var ama aşağı linkini koyacağım. Bakmanızı çok tavsiye ettiğim bir monitör. Bir monitör böyle bir şey yapabilir mi bak? Oh! Ne oldu lan? Başka modellerden olmuyor zaten. Kablosu yetişmiyor, hani masa havada ya. İndir bir- Bozulmadı, şaka yaptım. Bakın konuşuyor. Merhabalar. Ben yapmıyorum, kendi konuşuyor. Ben monitör. İsmim Asus ROG Swift PG248Q. Konuşuyor. Monitör böyle oluyor. Ne işinize yarar bilmem. Belki zevkiniz vardır. 3 monitörü de böyle yapıp yan yana dizersiniz. Garip bir tane kare şeklinde bir monitörünüz olur. Bilmiyorum, sizin zevkinize bağlı. Bunu da böyle şekilde kullanabilirsiniz. Monitör bayağı iyi. Bir de monitörler 144 Hz. Bu ne demek? Görüntünün yağ gibi kayması demek. Bakın yağ gibi kayıyor, gördünüz mü? Çok seksi. Ama onun dışında çok sevdiğim bir özelliği var. Bakın.
Ortaya bir tane kendim crosshair ekledim. Bunu kıpırdatabilirim, istediğim yere koyabilirim. Bu oyunda sizin zevkinize bağlı bir şey. Nvidia'nın GTYNC diye bir teknolojisi var. Gölgeleri falan daha güzel gösteriyor bu monitörde. Yani monitör bebek gibi bir monitör. Monitör alacaksanız cidden çok hoşuma gitti. Size tavsiye ediyorum. 3 tane böyle monitör dizersiniz. İstediğiniz oyunu istediğiniz şekilde bu monitörlerde oynayabilirsiniz. Cidden çok hoş. Bir de burada kasam var. Bakın şurada. Kasamı zaten ev vlogunda göstermiştim. Eğer kasamla ilgili bilgiler istiyorsanız ev vlogunu izlemek zorundasınız. Hepsini izlemek zorundasınız. Ben YouTube'un kralı oynayacağım siz beni izlerken. Ha! Egamı tatmin et. Edemem. Niye? Şaka yapıyorum. Her şeyi söyledim. Mouse'u, klavyesi falan aşağı açıklamaya yazacağım zaten. Onun dışında ek ekipmanlara gelelim video çekerken kullandığım şeylere. Video çekerken Audacity'yi kullanıyorum sesimi almak için. Onun dışında ekran görüntüsü almak için Nvidia'nın Shadow Play'ini kullanıyorum. Bu kadar. Bir de kendi kameramı kullanıyorum kamera içinde. Hepsini Adobe Premiere'de montajlayıp YouTube'a yüklüyorum. Yani benim video çekme sürecim böyle oluyor. Bir de PlayStation 4 için sanal gerçeklik gözlüğüm var bir tane. Burada da sanal gerçeklik gözlüğü var bir tane daha. Hala kullanmadım geldiğimden beri. Şimdi size arka planımı tanıtacağım kısaca. Burada aldığım saçma sapan şeyler var ama hoş duruyor arkaya baktığınız zaman. Darth Vader yani. Ben daha Star Wars izlemedim doğru düzgün. Darth Vader koydum ama önemli değil pek. Sherlock Holmes kitapları var burada. Havalı duruyor. Kendim patladım ama biraz yamuk. Amca niye yamuk taktınız bunu? Sahibi gibi demek. Güzel laf. Burada bir tane 100.000 abone plaketi var. LOL karakterlerini alıp koyduğum bir tane küçük yer var. Bunları Mervan ladeslendiğim için almıştı. Bir sürü kişiyi ladeslendim ama daha sadece Mervan verdi. Ayıp değil mi? Annemi de ladeslendim zaten. Ha. Burada dev bir tane saat var, çok hoş duruyor. İsterseniz ben video çekerken bu saate bakıp kaç saat video çektiğimi hesaplayabilirsiniz. Bir de gülen suratlar, kafalar var. Bir tane de bok yastığı var. Bunu bana Başak almıştı. Sinirlenmişti herhalde bana bugün. Bok yastığı aldı. Küçük bir tane lambam var. Küçük. Köşede Batman'ler var. Ama o Batman'leri değiştireceğim çünkü orada daha güzel büyük bir şey almayı planlıyorum ama hiç daha bakmadım, uğraşmadım. Anlatmadığım başka bir şey kaldı mı? Çöp tenekeyi söylemedin. Heh, evet çöp tenekesi var. Bakın burada metal bir tane çöp tenekem var. Gariban. Gariban, her şeyi içine sokuyorum. Şerefsiz. Evet. Yani YouTube'dan kazandığım gelirin hepsini neredeyse ekipmanlara harcadığımı gördünüz. Bu eve çıkmamın asıl nedeni de oydu. Kendi evimde doğru düzgün rahatça video çekemiyordum. O yüzden zaten bu eve çıktım. Zaten 1+1 büyütülecek bir şey olmayan bir ev. Ve bu evde daha rahat istediğim gibi videolar çekebiliyorum. Ve istediğim hayal ettiğim şeyi yapabiliyorum. Ve bu size iyi videolar çıkarmamı sağlıyor ve gelecekte de çok iyi planlarım var bunlarla ilgili. Umarım ekipmanlarımı ve evimi beğenmişsinizdir. Tanıtacağım şeyler daha bitmedi. Daha size tanıtacağım çok şey var. Bir dahaki video Lamborghini olacak. Lamborghini videosu. Yakında gelecek. Şaka maka. Bunların hepsi sizin sayenizde oldu. Zaten sizin için. Size daha iyi videolar çekmek için. Sizi çok seviyorum. Umarım siz de beni seviyorsunuzdur. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Siz nereye gelsiniz bunu unutmayın. Şuradaki videoya tıklayarak da çok güzel bir videoya gidebilirsiniz. Güzel video. Tatlı video. Tıklayın artık. Ömrüm geçti bu şehrin sokaklarında. Gecesi gündüzü. İşte böyle duygusal şarkılar söylemen lazım. Söyle. Ömrüm geçer bu şehrin sokaklarında. Gecesi gündüzü mezar alınca ne bu şarkının adı? Hangi dizide çalıyordu söyle hadi. Ben dizi seyretmem.